Kredi kartlarınızı kesmeye ya da sadece bir tanesiyle idare etmeye hazır mısınız? Herkese merhaba, ben Hale. Beni Instagram'da Türk İşi Minimalizm hesabından da tanıyor olabilirsiniz. Bugün sizlerle bu kanalda yükselmiş, artmış, nasıl ödeyeceğimizi bilemediğimiz kredi kartı borçlarından bahsedeceğiz. Eğer sizin de şu anda elinizde bir ya da birden çok kredi kartınız varsa ve hepsinin birbirinden ayrı ayrı borçları, ödeme günleri var ve bunları da nasıl baş edeceğinizi bilemiyorsanız işte size birkaç öneri. Öncelikle kabullenin. Elinizdeki borç tablosunu ortaya koyun ve ne kadar borcunuz olduğunu, bunları ne kadar zamanda hangi ödemelerle yapmanız gerektiğinin farkına varın. Ondan sonrasında bu borçları ödemek için kredi mi çekmelisiniz? Ailenizden borç alıp onları geri mi ödemelisiniz? Bunun bir planını yapın. Durumun bir farkına varın, nefes alın ve olumlu olun. Şunu unutmayın. Nasıl ki minimalizmde diyoruz ki eviniz bir günde bu kadar dağılmadı, bu kadar eşyayla dolmadı. Bunları parça parça aldınız. Bu borçlar da aynı şekilde bir günde oluşmadı. Aldınız ve bir borç daha oluştu. Şimdi nasıl ki bunları bir günde, evdeki şeyleri bir günde azaltamayacağımız gibi bu borçların da bir günde ödenmeyeceğini bilin, rahatlayın. Önce kredi kartı sayınızı azaltın. Bence tamamen kredi kartı kullanmayı bırakın. Ama yine de şu anki nakit döngüm asla bunu çeviremez diyorsanız bir karta düşün. Diğer kartları kapasanız da onların borçlarını nasıl olsa ay ay dışarıdan ödemeye devam ediyorsunuz. Borcu ödemekle kartınızı kullanmanızın hiçbir bağlantısı yok. O yüzden kartlarınızı kapatın. Bir kartla, acil durum kartıyla hayatınıza devam edin ve mümkün olduğunca ödemelerinizi nakit yapmaya çalışın. Biliyorum başta şöyle olacak. Çünkü ay başı geliyor. Hop para zaten var olan ödemelere gidiyor. Geriye çok az nakit kalıyor. Dolayısıyla tekrar kredi kartına başvuruyorsunuz. Bu böyle bir kısır döngü haline geliyor. Bu kısır döngüden çıkmak için yavaş yavaş hareket edin. Ödemenizi yaptıktan sonra elinizin kredi kartına gittiği en azından küçük ödemelerde önce nakitle ödeyin. Kredi kartı diyelim kullanımınız nakite göre %90 nakit %10'sa yavaş yavaş bunu böyle zamanla tersine getirmeye çalışın. Bir yerden sonra gerçekten tamamen cebinizdeki parayla alışveriş yapmaya başlayın. Bu olmaz demeyin. Blogumda bunu açıklamalara da yazacağım. Bir arkadaşımın nasıl kredi kartı kullanmadan hayatını geçirdiğini okuyabilirsiniz. Hatta bu yazıyı paylaştıktan sonra Instagram'da birçok kişi de altına yorum yaptı. Biz de kart kullanmıyoruz, biz de kart kullanmayı kestik, çok gerekirse banka kartı kullanıyoruz diye birçok yorum aldım. Dolayısıyla bunu yapmak mümkün ve yapan birçok kişi var. Siz de bunlardan biri olabilirsiniz. Almak istediğiniz yüksek meblağlı şeyler varsa da işte bir telefondur vesairedir. Bunlar için de para biriktirin. Evet biliyorum çok sıkıcı. Evet nasıl birikecek o iPhone'un parası? Ama o parayı ödeyemiyorsanız ona da ihtiyacınız yok demektir. Benim lafım gerçekten borcu olan ve gerçekten de bu borcu ödemeye kararlı olan kişilerle. Bu öyle bir şey ki işte bakıyorsunuz telefonunuz belki de çalışmıyor. Gerçekten yeni bir telefon almanız gerekiyor ve gözünüz o yeni çıkan modelde. O zaman etrafınızı sormaktan çekinmeyin. Çünkü etrafınızda mutlaka telefonu daha bozulmamışken üst modele geçen birileri olacaktır. Siz de o bir önceki hala çalışan ama biraz daha eski model telefonu isteyin. Ödünç alın ya da parasını verin. Uygun bir fiyata ikinci el alın. En azından bildiğiniz güvenilir bir telefon almış olursunuz. Ve böylece ihtiyaçlarınızı ödünç alarak, ikinci el kullanarak en azından belli bir dönemliğine de olsa bu şekilde gidermeyi öğrenin. Ve bu şekilde bir süre geçirin. Matematik çok belli. Belli bir para geliyor. Giderler var. Bu paranın bu giderlerden daha fazla olması gerekiyor. Ne yapmanız lazım? Giderler eğer gelirlerin üstüne çıkıyorsa giderlerinizi elemeye gitmeniz lazım. Abonelikleriniz mi var? Ya da telefonunuzda sürekli ay ay ödediğiniz uygulamalar mı var? Para ödediğiniz. İşte kablolu televizyon ya da diğer platformlara mı üyesiniz? Bunların hepsini çıkarın, bir dökümünü yapın. Sizden ay ay gelirinizin üzerine çıkaracak o harcamaları tespit edin ve onlardan kurtulmaya çalışın. Biliyorum diyeceksiniz ki ay o 40 lira, ay o 5 lira ama onların hepsi böyle üst üste geldiğinde gerçekten ciddi bir meblağ oluşturuyor. O yüzden bu harcamaların farkına varın ve onları eleyin. Ödemelerinizi bir plana oturtup her ay ödeme yaptığınızda geri kalan paranın da bir kısmını, bu %1'i de olabilir elinizdeki paranın, 5 lira, 10 lira da olabilir, 50 lira, 100 lira da olabilir. Tamamen bütçenize göre bir kenara atın. Ve kendinize bir birikim oluşturmaya başlayın. Bu birikimi de kredi kartı ödemek için, istediğiniz telefonu almak için vesaire bunlar için kullanmayın. İleriye dönük elinizin altında tutun.
Evet, bu dönem tabiri caizse finansal bir diyete gireceğiniz bir dönem. Biraz önce bu abonelikleri falan eleyin demiştim. Şimdi de sizin o minik lükslerinize el atacağım ve bundan hiç hoşlanmayacağınızı biliyorum. Dışarıda ne sıklıkla arkadaşlarınızla buluşup yemeğe, sinemaya vesaire gidiyorsunuz. İşe, okula gidiyorsanız okulda işte sabah kahvaltısı, öğlen yemeği vesaire, bunları ne kadar hazır alıyorsunuz? Bunları da çıkarın ve bunlar için de kendinize alternatifler bulun. Bir süreliğine arkadaşlarınızla evde buluşun. İnanın, evde buluşup yemek yemek, onlara yemek hazırlamak ya da onlara yemeğe gittiğinizde bir şeyler götürmek dışarıda yemek yemekten çok daha ucuza gelecek. Erken kalkıp işte işe, okula vesaire gitmeniz gerekiyorsa evden bir şeyler hazırlayıp götürebilirsiniz. Aynı şekilde artık internet bir gerçekten bir tarif hazinesi. Kavanoz salatalar, işte kolay paketlenebilecek sandviçler, değişik dürümler, sağlıklı tarifler, yoğurtlu, işte granolalı yoğurtlar vesaire, inanılmaz bir sürü tarif var ve uygulaması özellikle de böyle vakti kısa olanlar için, az olanlar için çok basit, çok hızlı yapılabilecek tarifler var. Bunları öğrenin. Hem yemek yapmak insana ya da yiyecek bir şeyler hazırlamak insanı iyi hissettiriyor. Hem iyi hissedin hem de gerçekten paranız cebinizde kalsın. Yaptığınız harcamaların bir dosyasını tutun. Kredi kartına ne kadar ödenecek? Kira, aidat gibi giderleriniz varsa her ay ne kadar ödenecek? Bunları bilmek, kalan parayı hesaplamanıza ve planlamanıza yardımcı olacaktır. Eğer yıl içinde rutin ödemeler dışında arada yapmanız gereken ödemeler varsa mutlaka bunları not alın ve planlayın. Mesela arabanız varsa onun vergisi, bir ev varsa onun emlak vergisi, çeşitli farklı şu an benim aklıma gelmeyen sizin hayatınızda özel vergiler, ödemeler, aidatlar varsa bunları mutlaka not edin. Aylık olmadığı için birden Kasım gelmiş diye şok olmayın. Eğer evliyseniz ya da biriyle beraber yaşıyorsanız, ailenizseniz, bu borç hepinizi ilgilendiriyorsa beraberce bu konuyu konuşmayı ve beraber plan yapıp beraber hareket etmeyi unutmayın. Borcunuz yüksekse kendinize bir hedef koyun ama yolda ilerlerken hedefinizden şaşıyorsanız pes etmeyin ve aynı bize navigasyonun yoldan çıktığımızda yaptığı gibi kendinize yeni bir rota oluşturun. Hedefe varacağınıza inanın ve olumlu olun. Biliyorsunuz artık her şeyin bir uygulaması var. Borçlarınızı, ödemelerinizi takip etmek için telefonunuzdaki uygulamalardan da destek alabilirsiniz. Hatta telefonunuz an be an elinizin altında olduğu için özellikle nakit harcamalarınızı bu şekilde not alabilir ve böylece daha rahat bir şekilde bütçenizi kontrol edebilirsiniz. Yapacağınız bir diğer şey de bu kadar satın almama üzerine kafanızı yönlendirmişken sizi sürekli satın almaya yönlendirecek reklamlardan, bültenlerden, dergilerden bir süreliğine uzaklaşmak olacaktır. Ne kadar az o satın alma cazibesine maruz kalırsanız o kadar az satın alma dürtüsü duyacaksınız. Farkındalığınızı arttırın. Neden alışveriş yapmak istediğinizi bulmaya çalışın. Gerçekten ihtiyacınız olduğu için mi alışveriş yapıyorsunuz yoksa bir eksikliğinizi kapamak için mi? Bu daha sakin geçirdiğiniz dönemi kendinize dönerek kendinizi tanımaya ve satın alma davranışınızın arkasında yatan motivasyonları bulmaya harcayın. Satın almaya karşı görüşünüzü değiştirin. Satın alacağınız bir şey varken saatlik kazancınızı hesaplayın önce. Diyelim ki 1000 lira kazanıyorsunuz ve ayda 100 saat çalışıyorsunuz. Sizin bir saatiniz 10 birim paraya denk geliyor. O zaman satın alacağınız her şey için bu benim 2 saatlik çalışmamın bedeli, bu benim 5 saatlik çalışmamın bedeli diye bakarsanız o istediğiniz şeyin sizin emeğinize değecek mi, değmeyecek mi bunu daha rahat görmüş olacaksınız. Kredi kartıyla hala harcama yapacağım, ben bunu durduramayacağım diye korkuyorsanız kredi kartınızın üzerine bir post-it yapıştırın ve sorun. Bu gerçekten gerekli mi? Böylece kartınızı her elinize aldığınızda kendinize bir hatırlatma yapmış olacaksınız. Harekete geçin ve harekete geçtiğiniz konusunda da arkadaşlarınızı, çevrenizi, ailenizi bilgilendirin. Aynı diyete girip bir şey yediğimde beni uyarın. Aman ben bunları yemeyeceğim dediğiniz haliniz gibi arkadaşlarınıza ben bir şey almaya çalıştığımda beni uyarın diye onlardan destek alın. Evet, benim önerilerim bu kadar. Eğer kredi kartı borcunuz yükseldiyse ve bu aralar ödemeleri yapmakta zorlanıyorsanız umarım bu öneriler faydalı olmuştur. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve haberdar olmak için yeni videolardan abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.